Merhaba, dersimiz genel cerrahi, konumuz reflü. Reflü hastalığına girmeden önce biraz sindirim sisteminden bahsetmek istiyorum. Kısaca sindirim anatomisinden. Ağızla besleniriz, sonrasında yemek borusu, mide ve sonrasında karaciğer ve safra salgılarının geldiği kanal, pankreas salgılarının geldiği kanal ve 5 metrelik ince bağırsaklarla sindirim sistemi devam eder. Bu sıvılar karışır ve sindirim gerçekleşir. Tabii ki mide de asit salgısıyla bu sindirime katkıda bulunur. İşte solunum organlarının yer aldığı, akciğerlerin yer aldığı göğüs kafesi ile sindirim sisteminin yer aldığı karın boşluğunu ayıran bir kas perdesi vardır. Böyle kubbe şeklinde. Şöyle çizelim. Buna diyafram diyoruz. Diyafram aşağı doğru indiğinde nefesimizi alırız, akciğerler şişer. Daha sonra nefesimizi verdiğimizde yukarıya doğru çıkar. Bu kas perdesi akciğerlerle sindirim organlarını birbirinden ayırır. İşte yemek borusu göğüs kafesinde akciğerlerin arasından nefes borusunun arka tarafından ilerleyerek şuradaki kas perdesini deler ve bu delikten aşağıya doğru geçer. Burada da mide başlar. Bu noktada bizim his açısı dediğimiz şöyle bir açılanma vardır. Check-Watts sistemi vardır aslında. Demin mide asitinden bahsetmiştim. Mide asit salgılayarak sindirime katkıda bulunur diye. Bizim tükettiğimiz gıdalar mide içerisinde asit salgısıyla karışmaya başlar. Kimus dediğimiz bu sıvı meydana gelir. Daha sonrasında aşağıya inerek buradan diğer gelen salgılarla ince bağırsaklarda sindirim devam eder. İşte mide içerisindeki asitli sıvılar buradan taşma olursa, buradan geriye kaçarsa reflü meydana gelir. Normalde buradaki açılanma bu taşmayı engeller ve biz bunu çok sık yaşamayız. Ama reflü olan bireylerde buradaki valf mekanizması bozulduğu için özellikle sık ve fazla yendiği durumlarda yağlı gıda tüketildiğinde özellikle buradan taşma meydana gelir. Ve bunun sonucunda hastalar tipik bize şöyle gelirler. Kusar gibi oluyorum, geri yutuyorum ve tam böyle göğüs kafesimde şurada bir ağrı hissediyorum diye tarif ederler. Özellikle dolu mideyle yemekten sonra yattıklarında bu şikayetler artar. Bazen reflü şikayet o kadar fazladır ki yemek borusundan nefes borusuna kadar taşma meydana gelir. Ses telleri de etkilendiği için hastada sesle ilgili problemler de ortaya çıkmaya başlayabilir. Peki neden mideye zarar vermeyen asitli sıvı yemek borusuna taştığında bu bölgede reflü şikayetleri, reflü semptomlar ortaya çıkıyor? Yemek borusunun iç yüzeyindeki döşeme, mukoza yapısı sadece gıdaların transportuna uygundur. Yani ağızla alınan gıdaların yemek borusundan geçerek mideye taşınmasına elverişli bir ortam vardır. Sindirim sıvılarına, asitli sıvılara dayanıklı bir yapısı yoktur. Oysa midenin içerisinde mide duvarı daha kalındır. Mukoid dediğimiz yoğun kıvamlı bir sıvıyla kaplıdır. O nedenle midenin içerisindeki asitli sıvı kendisine zarar vermez. Sonrasında da zaten diğer salgılarla bu asit düzeyi değiştiği için sindirim organları bundan etkilenmez. Her bölgenin pH derecesine göre, asitliğine göre, salgılarına göre sindirim fonksiyonları, farklı gıdaların sindirimi ile ilgili farklı görevleri vardır. İşte asitli sıvının burada taşması sonucu mideye zarar vermeyen sıvı yemek borusunda bir tahribat meydana getirir. Önce kızarıklıkla başlar. Sonra biz endoskopik olarak girdiğimizde, yani parmak kalınlığındaki ince kamerayla girip baktığımızda bu bölgedeki kanamaları görürüz. Hatta şöyle anlatayım. Tipik olarak gördüğümüz kamera içeri girer ve geri dönüp baktığımızda normalde buranın kapalı olması gerekirken reflü hastalığı olan bireylerde şuranın genişlediğini kamerayla baktığımızda şuradaki genişliği görürüz. Hatta buradan bakıldığında bazen yemek borusu orta kısmına kadar görülür. İşte burası önemli. Hastanın tipik reflü şikayetleri varsa ve bu şekilde baktığımızda şuradaki açıklığı genişlemiş olarak görüyorsak reflü tanısını koyuyoruz. Peki reflü hastalığının tanısını koyduğumuzda tedavide neler yapıyoruz? Şu görüntüyü temizleyelim, tekrar bir çizim yapalım. Şurası yemek borusu olsun, mide ve devamındaki sindirim sistemi.
Tanıyı koyduk. Hastada reflü var. İlaç olarak ne veriyoruz? Hepinizin çevresinde en çok gördüğü, en çok tüketilen ilaçlardan birisi. Yani mide koruyucu ilaçlar diyoruz bunlara. Bildiğiniz gibi antiasit ilaçlar diye söyleniyor. Beyaz renkli şuruplar var. Onlar tüketiliyor. Ne yapıyor bu ilaçlar? Ne işe yarıyor? Biz beslendikten sonra şurası mide içerisindeki asitli gıda birikimi olsun. Bizim tükettiğimiz mide koruyucu ilaçlar buradaki asitin düzeyini, yakıcılığını azaltıyor. Ancak bir miktar bazı sindirim fonksiyonlarını, bazı vitaminlerin emilimini de değiştirebiliyor. Tükettiğimiz şuruplar ise, burası da çok önemli. Bu gıda ve asit karışımının üzerinde yüzüyor. Tıpkı suyun üzerinde yüzen zeytinyağı gibi düşünelim bunu. İşte ilaçlar asit düzeyini düşürdü ve gıdanın üzerinde yüzen bir kaplama meydana geldi. Taşma olduğunda önce buradaki koruyucu sıvı taşıyor, yemek borusunun duvarlarına sıvanıyor, böylece yanmayı azaltıyor. Antiasit mide koruyucu ilaçları da buradaki asit düzeyini düşürdüğü için buradaki hasarı azaltıyor. Demek ki ilaç tedavisiyle biz reflü problemini iyileştiremiyoruz. Sadece asit düzeyini değiştiriyoruz. Buradaki yanmayı azaltıp hastanın semptom ve şikayetlerini azaltıyoruz. Eğer bu kullanılan ilaçlarla hastaların şikayetleri rahatlıyorsa, günlük hayatlarında, sosyal hayatlarında, iş hayatlarında etkilenmiyorlarsa ya da hastamız çok yaşlı bir bireyse, ameliyat riskini almak istemeyen bir bireyse bu şekilde hayatı devam ettirmekte bir sakınca yok. Ama bütün bu kullanılan ilaçlara rağmen bazı yaşam tarzı önerilerine, mesela yüksek yastıkta yatma, yeme işlemini erken bitirme, midenin boşalmasına fırsat vermek gibi ya da bir seferde fazla değil az az sık sık yemek gibi beslenme önerilerinde devam ederek ya da daha az yağlı gıdalarla beslenerek ve bu ilaçları kullanarak bu problemi öncelikle çözmeye çalışıyoruz. Ama buna rağmen çözülmüyorsa ne yapıyoruz? Eğer genç bir bireyse, çalışan bir bireyse artık reflü hastalığı, bütün bu beslenme, ilaç tedavilerine, yaşam tarzı değişikliklerine rağmen problemler geçmiyorsa, sürekli kendisini kusacakmış gibi hissediyorsa ya da burada yanma şikayetleri varsa, reflü semptomları, o zaman ameliyat ediyoruz. Hangi ameliyat yapıyoruz? Nissen funduplikasyonu diyoruz. Bu ameliyatı ilk olarak gerçekleştiren cerrahın ismi. Ne yapıyoruz bu ameliyatta? Şurası yemek borusu, şurası midenin başlangıcı, şurası da diyafram dediğimiz kas perdesi. Ameliyatı laparoskopik olarak gerçekleştiriyoruz. Özellikle bu bölgede çalışmak açık ameliyatta çok zor. Çünkü karnın en uç noktası, göğüs kafesiyle birleştiği nokta laparoskopik olarak yapmak gerekiyor. Artık günümüzde daha önce de bahsettiğimiz gibi karın içerisindeki pek çok ameliyat kapalı sistem ameliyatla gerçekleştiriliyor. Yani karın içerisinde karbondioksit gazı vererek şişiriyoruz. Yaklaşık 3-4 tane delikten girerek de önce şuradaki yemek borusunu kas perdesinden ayırarak ortaya çıkarıyoruz. Daha sonra diyafram dediğimiz açıklıktaki yemek borusunun göğüs kafesinden karın boşluğuna girdiği açıklığı dışarıdan attığımız dikiş teknikleriyle daraltıyoruz. Sonrasında da şurada midenin üst kısmını etrafından ayırarak yemek borusunun arka tarafından çekerek önde şöyle birleştiriyoruz. Dikiyoruz tekrar kendi üzerine. Yani midenin üst kısmını yemek borusunun arkasından alarak şurada birleştirdik. Bu durum yemek borusunun sadece burayı daraltmakla kalmadık. Yemek borusunun göğüs kafesinden mideye girerken, karın boşluğuna girerken açısını değiştirdi. Alt tarafını yükselttiği için buradaki kapak mekanizması değişiyor ve buradaki taşmayı azaltmış oluyoruz. Reflü ameliyatı yaklaşık olarak 1 saat süren bir ameliyat. Ertesi gün hastamızı beslemeye başlıyoruz. İlk bir hafta sıvı gıdalarla, püre gıdalarla, sonrasında yavaş yavaş normal gıdalarla besliyoruz. Hangi gıdalara ne zaman geçmek lazım? Biraz kişinin, hastanın kendisi bunu tespit edebiliyor. Ama
bizim en çok dikkat ettiğimiz nokta, hastalarımıza bütün gıdaları iyice çiğneyerek yutmasını öneriyoruz ve gıda tüketirken yanında biraz sıvı tüketmesini istiyoruz. Ama bu süreç eğer ameliyat tekniği doğru yapıldıysa, burası fazla daraltılmadıysa yaklaşık 15 gün 1 ay gibi normal bir beslenme düzenine geçebiliyoruz. Reflü ameliyatından sonra ofis çalışanları yaklaşık 1. hafta gibi işlerine dönebiliyorlar. Yaklaşık ameliyattan 2 hafta sonra, 3 hafta sonra da yavaş yavaş insanların spor yapmalarına izin veriyoruz. Diğer kapalı ameliyatlarda olduğu gibi uzun süre istirahat, dinlenme gerektiren bir ameliyat türü değil. Hayata dönüş daha hızlı. İlaç tedavisinden, yaşam tarzı değişikliklerinden fayda görmüyorsak cerrahi tedaviyle reflü problemini çözebiliyoruz. Teşekkür ederiz. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa YouTube sayfamıza yazabilirsiniz ya da sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.